Herkese yeni bir günden, yeni bir ülkeden selamlar. Merhabalar. Neredeyiz Ali Bey? Şu an Sırbistan Belgrad'dayız. Şu anda da ilk durağımız olan Belgrad ormanlarındayız. İleride Belgrad Kalesi, sonrasında birkaç müze var. Sizinle inşallah onları gezeceğiz şimdi. Ve Hadi gezelim. bu geziden sonra size Sırbistan'a giriş hikayemizi anlatacağız abi. Aşırı olaylı bir süreçti. 3-4 defa gümrükten geçmeye çalıştık. Hepsinde reddedildik. Reddedildik aynen. En son bu Belgrad Ormanı bölgesini gezince anlatalım. Hem orada birlikte biraz konuşuruz onu. Belgrad bölgesinde de yine güzel tarafı, gezilecek yerler aşağı yukarı aynı bölgede. Buraya 2 gün ayırmayı düşünüyoruz. İlk gün burayı gezeceğiz, bir de buranın Taksim'i var hani. Biz Taksim diyoruz. Orayı gezeceğiz, bir de bu Belgrad Ormanı'nı gezeceğiz. Sonrasında ertesi günde birkaç gezilecek yer kalıyor. Şimdi kaleye giriyoruz. Belgrad Kalesi. Girişte bu 1900'lerdeki kullanılan top tüfekleri koymuşlar buraya hep. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacaksın, dayı yapma. Abi Sırplar bilmiyorum, benim şu an Sırplara karşı izlenimim her türlü negatif. Bu Taksim Meydanı dediğim meydanda şey yazmışlar tam ortasında bir tane binanın üstüne. Balkanlarda tek soykırım Sırplara yapıldı falan diye yazmışlar. Adamlar kendilerini öyle bir acite etmişler ki lan Mostar'ı falan bombaladı bunlar. Aynen. Güzelim köprüyü yok ettiler. Ondan sonra gelip tek soykırım bize yapıldı. Bir Sırp modunda takılıyor. Şu anda gezdiğimiz Balkan ülkeleri arasında da en gelişmiş şehir Belgrad bence şu anda. Alt geçit mi yapmışlar gölün orada? Evet. Sanki. Ama sanki artık faaliyette olmayan bir alt geçit gibi. Bu arada şu karşıdaki bölge adacık. Bunun gölün tamamı etrafını sarmış durumda, daha doğrusu nehir. Adacık dediğim bak şu an daha net belli oluyor. Şu an şu şekilde full etrafı suyla kaplı olduğu bir tık daha belli buradan en azından. Burada bir sığınak var, onu bulmaya çalışıyorum şu anda ben açıkçası. Sığınacağım mı? Ne yapacağım? Sırpların şerrinden sığınağa sığınırım. Aşkım çok sıkıntı ya. Bu ne? Haydi çıkalım. Çıkalım ya. Gerçekten bu ne? Biz doğal güzellik görmek istiyoruz. Şu an bitti burası oğlum. Şimdi size sınır maceramızı anlatıyoruz arkadaşlar. Biz 3 gün önce falan girmeye çalıştık ilk başta. Sınıra geldik abi. Bosna'dan neyse çıktık düzgün bir şekilde. Ortada hiçbir şey yok. Bizim pasaportları aldılar. Karşıya geçin dediler bize. Dur hızlı anlatma. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Atlıyorsun. Hayatım. Neyse Bosna sınırını rahatça geçtik. Sırp sınırına geldik. Sırp sınırında polisler bu arada biz otostopla geçiyorduk. Çok detaya da inmeden de anlatmak istiyorum da çok detay var ya. Sonra dediler ki arabayı sağa çekin. Bizim dediler ki çantaları indirin, çantaları arayacağız. Dedi İngilizce biliyor musunuz? Ben biliyorum dedim. Vesile de ben de biraz biliyorum dedi. Neyse adam tüm çantaları deşti bizim. Çantaları deşerken de bana dedi ki hani ayakkabın yok mu dedi. Ayağımda sandalet var ve ben tur boyunca hep sandaletle gezdim abi. Çünkü çok rahat. Ayakkabı giydiğinde ayağın deli gibi terliyor. Sonra paranız var mı dedi. Gösterdim parayı. Gayet de yeterli miktarda paramız var bu arada. Bunlar sorun değil dedi ama şu an yağmur yağacak dedi ve bu ayakkabıyla sizin geçmenize izin veremeyiz dedi. Yağmur yağdığında çünkü çok şey olursunuz işte perişan mutsuz bir şey olursunuz dedi. Ne yapacağız dedim. Şu an geri Bosna Hersek sınırına döneceksiniz. 2 gün sonra tekrar geçmek isterseniz 48 saat bekleyip geçmeniz gerekiyor dedi. Damgayı bastılar ondan sonra geri gönderdiler bizi Bosna sınırına. Normal bir damga Aşkım, bastılar kaybolma. bu arada ama o damganın üzerine kalemle bir şey yazdı Kenarlara adam. mavi çizgi attı, alta da tarih yazdılar. Sırf o şey yüzünden ikinci gittiğimizde, bu arada 48, 48 saat bekledik bekledik biz. 48 saatin sonunda sınıra gittik yine. Booking yaptık. Yine aynı şekilde yeterli miktarda paramızı da aldık yanımıza. Polise geldik abi. Memur, Sırbistan sınırındaki memur Niye bir açtı. geldiniz? Mesleğinizde bayağı o tarz sorular sordu bize. Sonra dedi ki kalacak yeriniz var mı dedi. Biz de hemen onu gösterdik. Fotoğrafını çekti, içeriye gitti. Bir süre gelmedi. Geldi yanımıza dedi ki siz dedi rezervasyon yaptırmamışsınız dedi. Ben de aradım konuştum dedi. Ondan sonra abi ben aradım aynı yeri. 2 kere arda arda aradım. Ben de açmadı ne hikmetse kadın da açtı. Sonra kadın Ve dedi kadının ki... biz yalan söylediğini düşünüyoruz. Kadın direkt böyle hani yüzü sirke satar bir halde konuştu zaten bizle. Sonra biz dedik ki yani başka bir rezervasyon yaptırsak ödesek onu gelsek dedik. Hayır olmaz kesinlikle dedi. Geldiğiniz yere hemen geri dönün. Sen dedi niye bize. bağırarak konuşuyorsun? Sinirini mi belli etmeye çalışıyorsun? Gerizekalı. Sonra Sırbistan bizi almayacak dedik.
Sonra Karadağ'a geçelim dedik Bosna Hersek'ten de bizim bulunduğumuz yerden Karadağ geçişte 8 saat falan arabayla yol sürüyor. Yine otostop çektik, otogara gideceğiz. Otogardan bilet alacağız. Bizim bulunduğumuz yerden de otogar 40 kilometre falan uzakta. Zvornik diye bir şehre götürdü adam bizi oradan otostop çektik, aldı bizi. Abi tam bizim otobüs şeyinin orada bir sınır daha var ama yaya sınırı burası. Sadece yaya olarak geçebiliyorsunuz. Biz buradan geçelim dedik. Çıktık yukarıya. Bosna Hersek polisi direkt şey dedi. Hani buradan sadece Sırp ve Bosna vatandaşları geçebiliyor. O yüzden 20 kilometre ileride başka bir sınır daha var. Oraya gidebilirsiniz dedi. Bir dakika anlatacağım hemen. Arkadaş yine magnet gördü. Ondan sonra neyse abi Karadağ'a gidecektik direkt işte. Karadağ'a direkt giden otobüste gece saat 11'de varmış. 3 kilometre ileride falan bir tane de araç sınırı var. Dedik hadi deneyelim şansımızı. Tekrardan oraya bir şey gidelim dedik. kaybetmeyiz. İlk reddedilen sınıra tekrar ilerledik abi. Bosna sınırından gayet temiz bir şekilde çıktık. Sonra Sırp sınırına geldik. Ali dedi ki 3. kez reddedişimizin fotoğrafını çekelim hadi. Bu arada biz giderken hani ikinci de giderken falan yine ümidimiz vardı ama artık ümidimiz hiç kalmadı. Aynen Ben dedim, gargarasına gittik. Aynen, hani- Gargara ne ya şeyin. dalgasını. Vaktimiz var, vaktimiz boş geçmesin. En azından bir daha denemiş olalım, içimizde kalmasın diye gittik. Verdik pasaportları. Pasaportlara baktı, dedi ki hani Nerelere gittiniz, nereleri gezeceksiniz falan diye bize sohbet ettiği için çok dikkat etmedi ondan o. sonra İngilizce biliyor musunuz dedi tabii bunlardan önce. Biz biliyoruz dedik. Sonra konuştuk işte, anlattık. Direkt ondan sonra damgayı bastı, geçebilirsiniz dedi. Geçirdi bizi abi. O kadar saçmaydı ki. Ve o an anladık yani orada ne kadar paranızın olduğu, nasıl booking yaptığınız hiçbir şey önemli değil. Her şey Aynen. gümrük memurunun şeyine kalmış durumda. İnsafiyetiyle alakalı bir şey. Geçtikten sonra ama bizi bir görecektiniz abi. Ben havalara uçuyorum. Böyle yerimde duramıyorum. Şarkılar falan söylüyorum. Sonra işte otostop çektik. Merkeze geldik direkt şansımıza. Sırbistan'a gelmek istiyorsanız Sırbistan biraz daha şey bir bölge, özellikle Belgrad. Yani buraya gelen insanlar genelde partilemek, diskolamak, diskoya falan gidip takılmak için gelen insanlar. Aynen Onun buranın dışında- gece hayatı çok Evet. meşhurmuş. Onun dışında bizim de öyle bir kültürümüz olmadığı için bize burası biraz daha itici geldi açıkçası. Bu arada şu an bulunduğumuz bölgede buranın Buna Taksim Taksim'i. dediğimiz. Aynen. Biz Taksim diyoruz ama buranın gerçek adı şu anda Knaza Mihaila diye geçiyor. Ve şu ana kadar gördüğümüz şeyler arasında, bu arada gezdiğimiz Balkan ülkeleri arasında en gelişmişi burasıydı. Köpüşlere bak, hepsi çok tatlı. Gel Taksim'i gezmeye devam edelim hadi. Bu ne olur? Abi küçücük köpeksin ya, kendine gel ya. Şuna bak oğlum, her yerde sosis köpek geziyor burada. Ne oldu? Dayı canavar var. Çok güzel. Bu ne lan? Çok iyi lan, arkada bak götünden hava alıyor. 200 dinara fotoğraf çekilir demiş. Yani şuna bak, her daldan şey var yani, insan var ve herkes satış yapmaya çalışıyor. Abi çok gürültülü ama ya. Palyaço. Size şey demiştim yani, merkezde bir yazı yazıyor diye. Bak şurada yazıyor. Tek soykırım Balkanlarda Sırplara karşı yapıldı diyor. Acaba ne yaşadılar çok merak ediyorum ben de, bu kadar böyle kendilerini mağdur duruma sokuyorlar. Cumhuriyet Meydanı'na geldik abi. Şurada da Prens Mihailo'nun heykeli var. Burada çok fazla etkinlik oluyormuş. Baktım internetten. Düzenli olarak etkinlikler yapıyorlarmış burada. Bizim şansımıza boş geldi. Şimdi sizinle tekrar otobüse bineceğiz. Bakalım bizden para isteyecekler mi yoksa ücretsiz mi bineceğiz? Ulaşım sistemi çok güzel abi ya. Toplu taşıma araçları için söylüyorum. Şu an her yere Google Maps'teki haritadan toplu taşıma dakikalarını, ne zaman geleceğini, ne zaman gideceğini görebiliyorsunuz. Ona göre kendinizi senkronize ederek gezebilirsiniz her yeri otobüslerle. Bak abi direkt biniyoruz. Ve Bence en arkaya binelim. orası sıcak olur, gel gel. Her türlü sıcak. Herkes bindi bak, kimse bir şey basmadı. Ben hala bu durumu çok garipsiyorum ya. Normalde Google Maps'te falan baktığımızda kişi başı ücret 20 TL gösteriyor. Ama kimse basmadığı için biz de basmıyoruz ve dediğim gibi otomat da yok yani. Bak hiçbir yerde otomat yok. Şimdi durağımız olan Aziz Mark Lisesi'ne geldik. Bu arada burada stop düğmesi falan da yok abi, direkt bozuk. Her durakta duruyor. İnen iniyor, binen biniyor. Sonra yoluna devam ediyor abi. Bak araba gelmiyor ama bekliyorlar. Allah'ım, insanlar Ya gel şaka mı? gidelim ya. Abi
O şeyi bekliyorlarmış. Herkes o kıvılcımı bekliyormuş. Arkadakiler de bizle geliyor. Şu an kırmızı yanıyor bak. Görüyorsun değil mi? Herkes ayartılmaya hazırmış aşkım. Burada şu an muhtemelen düğün seremonisi bunlar. Sence? Olabilir. Kendimi gelin alma konvoyunda gibi hissettim abi. Evet, gidiyor, gidiyor. Yarışmacımız Yaşar. Ya. Biz kız tarafı mıyız, erkek tarafı mı? İyi olan kazansın. Abi Pasta inşallah pasta ben verirler. kız tarafıyım ya. Yazık o kadar kızı yürüttüler, erkek arkası dönük durdu falan. Ben kızı Aynen. destekliyorum. Burada düğün yapılıyor, burada da bebeğin günahları çıkarılıyor. Bak şu çocuk vaftiz ediliyor. Abi yaklaşık 45 dakikadır falan düğün ve Sözle girip çıkacaktık. vaftiz ayinleriyle uğraşıyoruz. Ben şeyi çok istemiştim ya. Çocukları böyle direkt suyun içine full sokup aynen, şey yapıyorlar ya. çıplak yeni doğmuş bebekleri yapıyorlar ya. Ben öyle bir şey sanmıştım ya. Aziz Sava Kilisesi olarak geçiyor burası da. Abi burada her pazar acaba böyle evlilik şenlikleri mi oluyor? Ne gibi lan? Kocaman. Oha. Dua. Aha. Aşkım çok güzel yapmışlar. Her yer mozaik iyi bu arada. Böyle minik minik kare kare. Çok hoş. Aşırı büyük. Buraya böyle Ayasofya geliyor benim aklıma. Şah Cami buraya geldi benim aklıma. İran'daki cami. Aynen. Orası da çok böyle... Benim Ayasofya anımsattı burası bana açıkçası. Bu arada şimdiye kadar beğendiğim en güzel kilise olabilir. Şu anda da bilet aldık Kosova'ya direkt otobüsle. Yani biraz önceki bahsettiğimiz yolculuğu yapacağız. Sınırı da geçelim sorunsuz. Bu arada şu an şöyle bir sıkıntı var. Kosova ile Sırbistan arasında da sınır çatışması varmış. Ve hani şu an Sırbistan Kosova'yı ülke olarak da kabul etmiyor. Öyle bir durum var. Umarım sorunsuz bir şekilde oradan da geçeriz. Bilmiyorum orada bizi neler bekliyor. Hızlı ulaştık. Hadi. Hadi Vesile. Bu yol boyunca kaç kilo verdiğini söylemek ister misin? Ben 7 kilo vermişim şu an gezmeye başlayalı bir ay oldu. Sen kaç vermiştin? Ben 5 kilo. Bence çok değil şu anda. Daha biz çok vereceğiz. Bu daha başlangıç. Ama 5 kilo fark ettiriyor. Bu nasıl köpek be? Normalde biz buraya gelmeyecektik. Şu an otobüsü beklerken en azından vakit geçsin diye noktalarımızın arasına koyduk. Bakalım geldiğimize değecek mi değmeyecek mi? Hala emin değilim. Ama her türlü geldik. Kule şu an çok şey gözüküyor böyle, karamsar gözüküyor. Ama bir o kadar da ihtişamlı duruyor aşko. Biz buraya çok uzaklardan geldik ya. 6 kilometre falan buradan otogar. 1,5 kilometresini yürüdük. Bak şu birinci kilise, biraz önceki kilise. Şu da bir pazarın oradaki kilise. Burada da Zemun Kulesi var. Evet, yağmur yağdığı için biz biraz hızlandırıyoruz rotayı şu anda. Otobüse de az kaldı. İçeri girmek isterseniz içeri girebiliyorsunuz ama bence içeriye girmenin çok bir esprisi yok. Ve bizim için videonun burada sonuna geldik. Gelecek bölümde umarım Kosova'da görüşürüz. Hoşçakalın.